Tam 480 metre derinliğinde karanlık bir su kütlesi, her an çökebilecek devasa bir toprak barajın ardında adeta pusuya yatmış bekliyor. Ufak bir sarsıntı, ufak bir yarık ve eğer o baraj yıkılırsa 6 milyon insanın yaşadığı vadiler saniyeler içinde yeryüzünden silinecek. Ya da eksi 40 derecelik dondurucu bir rüzgarın estiği, oksijenin ciğerleri yaktığı 5000 metrelik sarp bir geçitte sessiz yürüyüşü düşünün. Kayalıklara tırnaklarını geçiren efsanevi kar leoparının ölümle yaşam arasındaki o ince çizgideki sessiz yürüyüşünü düşünün. Toz duman içindeki bir arenada, yüzlerce devasa atlının kan revan içinde sadece kabile onuru için başsız bir hayvan gövdesini kapmaya çalıştığı savaşı görün. Burası bir masal diyarı veya bir Hollywood seti değil. Burası yeryüzünün %93'ünün acımasız dağ kütleleriyle kaplı olduğu Tacikistan. Burası zamanın buzulların içine hapsolup yavaşladığı, sınırların kanla ve ateşle çizildiği dünyanın en sarp ve en ulaşılmaz köşelerinden biri. Ancak bu sert kabuğun altında vadilerin derinliklerine gizlenmiş Büyük İskender'in ordularından İpek yoluna kadar sayısız medeniyetin ayak izleri yatar. Doğanın tüm acımasızlığına rağmen insanın hayatta kalma iradesinin nasıl böylesine estetik bir kültüre dönüştüğüne şahit olacaksınız. Gelin, dünyanın çatısına doğru yapacağımız bu benzersiz macerada cevapları hep birlikte arayalım. Tacikistan, yeryüzünün en görkemli tektonik çarpışmalarından birinin eseridir. Ülke topraklarının yarısından fazlası 3000 metrenin üzerindedir. Kuzeyde Tanrı Dağları, iç kesimlerde Türkistan ve Hisar Dağları, güneydoğuda ise efsanevi Pamir Dağ silsilesi göğe doğru amansızca yükselir. Bu görkemli yükseltilerin mutlak hakimi 7495 metre yüksekliğiyle İsmail Samani zirvesidir. Ülke 8000'den fazla buzul, 1000'e yakın nehir ve 2000'den fazla göl ile Orta Asya'nın devasa tatlı su deposudur. Bu buzulların en ihtişamlısı kutup bölgeleri dışındaki dünyanın en uzun vadi buzulu olan efsanevi Fetçenko'dur. 1911 yılında devasa bir dağı yerle bir eden deprem, dünyanın en yüksek doğal barajı olan Uzoi Barajı'nı oluşturmuştur. Bugün bu karanlık göl, aşağı vadilerde yaşayan 6 milyon insan için her an tetikte bekleyen bir felaket senaryosu gibidir. Fan Dağları'na gizlenmiş İskenderkul Gölü, adını Büyük İskender'den alır. Yerel halkın dilden dile aktardığı efsanelerle doludur. Efsaneye göre İskender'in savaş atı Busefalos, gölün buz gibi suyundan içtikten sonra kendini gölün derinliklerine bırakmıştır. Yagnob Vadisi, modern dünyanın gürültüsünden uzakta, yüksekliği 3000 metreyi bulan geçitlerin ardına saklanmış bir sığınaktır. Burada yaşayanlar antik Soğut halkının torunlarıdır ve atalarının o kadim dilini bugün hala günlük hayatlarında konuşurlar. Elektriğin, internetin ulaşamadığı bu topraklarda Yagnobiler kendi ektikleri buğdayı kendi elleriyle öğütür, hayata tutunurlar. Onların bu sessiz direnişi dağların bir hapishane değil, aksine asimilasyona karşı nasıl aşılmaz bir kale olduğunun kanıtıdır. Peki suların, buzların ve keskin rüzgarların hüküm sürdüğü bu haşin krallıkta insanın ulaşamadığı o dondurucu zirvelerde hayat tamamen yok mu olmuştur? Elbette hayır. Sessizliğin ardına gizlenmiş, sıfırın altındaki bu acımasız ekosistemde doğanın en dayanıklı ve en asil canlıları hüküm sürer. Tarımın ve insan yerleşiminin giremediği UNESCO Dünya Mirası listesindeki devasa Tacik Milli Parkı işte bu yaban hayatının mutlak sığınağıdır. Bu sarp coğrafyanın ve besin zincirinin tartışmasız tacı, yerel halkın fısıltıyla dağların hayaleti olarak andığı kar leoparıdır. Orta Asya'nın sarp kayalıklarına mükemmel bir şekilde kamufle olan bu zarif yırtıcı, Tacikistan ekosisteminin zirvesinde yer alır. Tacikistan toplam 85.700 kilometrekareyi bulan yaşam alanıyla kar leoparı coğrafyasının kalbidir. Ancak dünyadaki bu en gizemli kedilerin yaşamı pamuk ipliğine bağlıdır. Ülkede yalnızca 250 ila 280 arasında kar leoparı kalmıştır. Onlar için en büyük tehdit sadece amansız doğa değil, daralan yaşam alanları, kaçak avcılar ve avlayacakları yaban hayvanlarının sayısındaki dramatik düşüştür. Çaresizlik içinde dağ köylerindeki evcil hayvan sürülerine saldıran bu hayaletler ne yazık ki geçim kaynağını korumaya çalışan köylülerin hedefi olmaktadır. Ardından da kara borsada kemikleri ve postları için satılmaktadır. Kar leoparının hayatta kalması peşinden koştuğu efsanevi avlarına bağlıdır.
Bu avların başında meşhur Venedikli seyyahın adını taşıyan Marco Polo koyunları gelir. Devasa, kıvrımlı boynuzlarıyla Pamirlerin yüksek platolarında adeta yerçekimine meydan okuyarak süzülen bu muazzam canlılar doğanın eşsiz bir sanat eseridir. Bu canlılara Sibirya dağ keçileri, markorlar ve mavi koyunlar eşlik eder. Gökyüzünde ise Himalaya akbabaları süzülürken, yazın kısa süren sıcağında nadide Apollo kelebekleri dağların kısa ömürlü çiçeklerine konar. Ayıgillerin en dayanıklılarından olan kahverengi ayılar ve kurt sürüleri de bu ekosistemin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu kırılgan sıfırın altı krallığında karanlık tabloyu aydınlatan umut verici hikayeler de yazılmaktadır. Küçük Bakor köyünde bir zamanlar geçimini avcılıkla sağlayan yöre halkı muazzam bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir. Silahlarını bırakan bu eski avcılar artık vadilerin koruyucu alanlarına dönüştürülmesinde gönüllü bekçiler haline gelmişlerdir. İnsanın yok edici gücünün koruyucu bir şefkate dönüştüğü bu zirvelerde doğa, yavaş ama kararlı bir şekilde yaralarını sarmaya devam etmektedir. Dondurucu zirvelerde hayata tutunan sadece yaban hayvanları değildir. İnsanoğlunun bu zorlu topraklardaki direnişi bizi binlerce yıl öncesine, kadim zamanlara götürür. Sarazm antik kenti, M.Ö. 4. bin yıla kadar uzanan geçmişiyle bu coğrafyada tarım ve metalürjinin ilk beşiğidir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yerleşim, Sarp dağlar ile verimli vadiler arasında eşsiz bir köprü kurmuştur. Sarazm'ın ustaları, Zerefşan Vadisi'nin zengin altın, gümüş ve turkuaz madenlerini işleyerek harikalar yaratmışlardır. Zamanın akışıyla bu topraklar, Perslerin, Greklerin, Soğutlar ile Baktriyalıların yurdu haline gelmiştir. 1932 yılında Muk Dağı eteklerinde bir çobanın bulduğu belgelerle bu görkemli tarih gün yüzüne çıkmıştır. Günlük hayatın tüm renklerini yansıtan devasa duvar fresklerini barındıran Pençikent Antik Kenti keşfedilmiştir. Tacik kimliğinin gerçek anlamda kurumsallaştığı dönem ise 9. ve 10. yüzyıllardaki Samaniler İmparatorluğu'dur. Büyük lider İsmail Samani, başkentleri Buhara ve Semerkant'ı bilimin, mimarinin ve ticaretin küresel merkezleri haline getirmiştir. 13. yüzyılda Cengiz Han önderliğindeki Moğol istilasının yıkımıyla medeniyet merkezleri yer yerle bir olmuştur. Tacik halkı tüm siyasi çalkantılara rağmen Farsçaya dayanan dilini ve yerleşik tarım kültürünü korumayı başarmıştır. 19. yüzyılda Rus kolonizasyonu, 20. yüzyılın başlarında ise yerini Sovyet idaresine bırakmıştır. Sovyetlerin en keskin müdahalesi, sınırları cetvelle çizerek insanları kesin etnik kategorilere ayırması olmuştur. 1991'de bağımsızlığını kazanan Tacikistan, kendini yıkıcı bir iç savaşın ortasında bulmuştur. Değerli izleyicilerimiz, bu fırtınalı tarihten günümüzün devasa projelerine uzanan yolculuk için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizin desteğiniz dünyanın en gizli köşelerini aydınlatmamız için bize en büyük gücü veriyor. Şimdi tarihi acılarla yoğrulmuş bu genç devletin günümüzdeki ekonomik mücadelesine ve hayatta kalma reflekslerine yakından bakalım. 2025 yılı verilerine göre 10.500.000'i aşan nüfusuyla Tacikistan son derece genç ve dinamik bir demografiye sahiptir. Her yıl %1,79'luk bir büyüme gösteren bu genç nüfus, eski Sovyet coğrafyasının en zorlu ekonomik şartlarıyla mücadele etmektedir. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 14 milyar dolar seviyesindeyken, kişi başına düşen milli gelir ise sadece 1341 dolardır. %8,4 gibi bir büyüme oranı yakalanmış olsa da, bu durum aslında hüzünlü bir paradoks barındırır. Tacikistan ekonomisinin en dramatik unsuru, işsizlik yüzünden ülkesini terk eden işçilerin ana vatanlarına gönderdiği dövizlerdir. İşçi havaleleri, ülke gayri safi yurt içi hasılasının tam %47,9'una ulaşarak dünyada eşi benzeri zor görülen bir bağımlılık yaratmıştır. Gurbete giden milyonlarca genç erkek, arkalarında köyler dolusu bekleyen kadın, çocuk ve yaşlı bırakmıştır. Gelen paralar yoksulluğu azaltsa da, tarımın ve günlük yaşamın devasa yükü tamamen geride kalan kadınların omuzlarına binmiştir. İşte tam bu noktada Tacikistan, makus talihini yenmek ve bağımsız bir enerji gücü olmak için elindeki en büyük koza suya başvurmuştur. Buzulların efendisi bu ülke, kışın karanlıkta kalan halkı için aydınlığa giden yolu muazzam bir projede bulmuştur. Rogun Barajı.
Vaş Nehri üzerinde inşası devam eden Rogun Barajı tamamlandığında 335 metreyle dünyanın en yüksek barajı unvanını taşıyacaktır. İtalyan mühendislik devi Webuild tarafından yürütülen bu titanik proje 3600 megawattlık akıl almaz bir kurulu güce ulaşacaktır. 3 nükleer reaktöre eşdeğer olan bu güç, 10 milyon insanın kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılayarak üretim kapasitesini 2 katına çıkaracaktır. Tacik hükümeti 2025 yılı bütçesinden projeye devasa kaynaklar aktarmış, uluslararası kredilerle çalışmaları hızlandırmıştır. Baraj duvarı şu an 1116 metre yüksekliğe ulaşmış, geçici ünitelerle şebekeye elektrik verilmeye başlanmıştır. Rogun, Tacikistan için sadece betondan ibaret bir yapı değildir. O, bir halkın bağımsızlığa ve geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın abidesidir. Devasa barajların ve soğuk ekonomik rakamların ötesinde, bu insanları hayata ve birbirlerine asıl bağlayan şey, binlerce yıldır korudukları, incelikle işlenmiş o kutsal kültürel dokudur. Tacikistan'da günlük yaşam, yüzeyde ne kadar sıradan görünürse görünsün, kökleri antik çağlara uzanan derin felsefi sembollerle örülüdür. Bu inancın en güçlü şekilde hissedildiği yer ise sofradaki ekmektir. Tacik kültüründe ekmek, yerel adıyla non veya nan, sadece mideyi doyuran bir karbonhidrat kaynağı değil. Tanrı'nın gökyüzünden indirdiği kutsal bir lütuf, emeğin, alın terinin ve doğanın bereketinin somutlaşmış halidir. Çeşit çeşit üretilen, ancak en bilineni üzeri özel aletlerle nakış gibi işlenen kalın ve yuvarlak pideler olan bu ekmekler, sofranın, dastarkan mutlak hakimidir. Ekmek yoksa yemek de yoktur sözü, bu topraklardaki en sarsılmaz kuraldır. Ekmeğe duyulan bu saygı, katı görgü kurallarını beraberinde getirir. Kuruyan ekmekler bile ziyan edilmez, ülkenin milli yemeği olan muazzam kuru toba dönüştürülür. Büyük ahşap bir tepsinin içine elle koparılarak atılan fatir ekmeklerinin üzerine kurut adı verilen kurutulmuş ve tuzlanmış peynir toplarının sıcak suyla ezilmesiyle elde edilen yoğun bir sos dökülür. Üzerine taze domates, fesleğen ve maydanoz eklenen bu etsiz ama inanılmaz lezzetli yemek, masanın ortasına konur ve etrafına toplanan geniş aile tarafından çatal kaşık kullanılmadan elle büyük bir neşeyle yenir. Bunun bir benzeri olan şakarop veya devasa kazanlarda pişirilen pilava da bu cömert mutfağın vazgeçilmezlerindendir. Tacik halkının o ince ruhu sadece mutfakta değil, ellerinden çıkan muazzam el sanatlarında da kendini gösterir. Dokumacılık bu topraklarda binlerce yıllık bir mirastır. Antik çağlardan beri bilinen zandona kumaşı ve çok renkli, göz alıcı çizgisel desenleriyle göz kamaştıran yarı ipek, bekasam kumaşı, Semerkant ve Karatak ustalarının ellerinde birer sanat eserine dönüşür. Özellikle Zarduzi adı verilen altın sırma işlemeciliği, Tacik estetiğinin zirvesidir. Koyu renkli kadifelerin üzerine sadece altın ve beyaz iplikler kullanılarak işlenen o muazzam bitkisel motifler, kadınların giydiği dört köşe takkelerden duvar halılarına kadar her yeri süsler. Kanibadan ve Çorku bölgelerinin sırlı seramikleri ise toprağın ateşle dansının en güzel örnekleridir. Ekmeğin etrafında birleşen, altın sırmalı kıyafetler giyen bu ailelerin yaşadığı ev ise basit bir barınaktan çok öte, evrenin bir mikrokozmosudur. Özellikle dünyadan izole kalmış yüksek Pamir dağlarında yer alan ve yerel dilde çit olarak bilinen geleneksel kerpiç ve taş evler, 2500 yıllık Aryan felsefesinin, Zerdüştlüğün ve İsmaili inancının mimari bedene bürünmüş halidir. Evin tam merkezinde Çorhana adı verilen ve üst üste binmiş 5 ahşap kareden oluşan bir ışıklık bulunur. Bu eşsiz mimari unsur hem pratik olarak dumanın çıkmasını sağlarken sembolik olarak muazzam bir derinlik taşır. Poygasitan olarak bilinen Hasan sütunu ibadetlerin yapıldığı baş köşedir. Evin ocağına ve ateşine en yakın olan Fatıma sütunu ise Zerdüştlük'te ateşi koruyan melekle ilişkilendirilir ve nişan törenlerinde gelinin üzerinde kırmızı ve beyaz kıyafetleriyle durduğu en kutsal alandır. Kozmik bir tapınağı andıran bu evlerde doğan çocukların topluma tam anlamıyla karıştığı dönüm noktası evliliktir ve Tacik düğünleri, nikoh, günlerce süren epik ritüeller bütünüdür. Süreç, gelinin ailesine bir nevi güvence bedeli olan kalümin başlık parası ödenmesiyle başlar. Kötü ruhları kovduğuna inanılan tılsımlı motiflerin işlendiği el yapımı suzane, duvar örtüsü, çeyizin en değerli parçasıdır.
düğün öncesinde yaşlı kadınların duaları eşliğinde genç kızların hamur yoğurduğu Takta Pas Kunon ve gelinliğin kumaşının kesildiği Latta Buron merasimleri, nesiller arası bilgi aktarımının en güzel örnekleridir. Asıl nikah günü geldiğinde sabahın ilk ışıklarıyla devasa kazanlarda plov pişirilir. Gelinin, damadın evine gelişi ise antik Zerdüşt inanışlarından süzülüp gelen sarsıcı bir ritüelle taçlanır. Kötü ruhlardan arınması için avluda yakılan ateşin üzerinden atlatılan gelin, kayınpederinin ayaklarının dibinde kurban ettiği hayvanın taze dökülmüş kanına basarak yeni evine adım atar. Evlilik sonrası gerçekleşen Domot Salom, damadın selamı ve gelinin yüzünün akrabalara açıldığı Rubinon veya Rukuşot ritüelleriyle süreç tamamlanır. Yüksek rakımlı dağ köylerinde, örneğin Batank bölgesinde, damadın gelinin yüz örtüsünü açmak için evin tavanındaki bir deliğe doğru ok fırlatması ise, savaşçı ruhunun romantizmle buluştuğu eşsiz bir detaydır. Eğer düğünler toplumun kalbi ise, Orta Asya'nın en eski ve en vahşi sporu olan buz kaşı arenası da o toplumun çelik iradesinin sınandığı yerdir. Kelime anlamı, keçi çekmek olan bu oyun, içi temizlenmiş, başı ve toynakları kesilmiş, yaklaşık 20 ila 50 kilogram ağırlığındaki bir hayvan gövdesinin karkas, yüzlerce atlı tarafından kapılıp hedefe ulaştırılmasına dayanır. Tacikistan'da buzkaşı genellikle sınırların çizilmediği devasa serbest arazilerde yüzlerce atlının birbirine girdiği Tudabaray stili ve bayraklarla belirlenmiş takım oyunu olan Karacay stiliyle oynanır. Arenaya inen usta biniciler yani çapandazlar inanılmaz bir yetenek sergilerler. Kurallar basittir ama acımasızdır. Karkası eğere bağlamak yasaktır. Tüm o ağırlık tek elle veya bacakla tutulmalıdır. Rakibin saçını çekmek, onu ısırmak veya rakibe doğrudan vurmak yasaktır. Ancak atlara kamçı vurulabilir. Toz duman içinde devasa atların birbirini ezdiği, şaha kalktığı o kaotik savaş meydanında kırık kemikler ve kan ter içindeki yüzler sıradan manzaralardır. Ancak kazanana verilen para, deve veya otomobil ödüllerinden ziyade bu arenada kazanılan şey kabile onuru ve gücün ta kendisidir. Tarihi, inançları ve böylesine epik gelenekleri olan bir ulus, modern dünyaya adım atarken bağımsızlığını hangi sembollerle taçlandırmıştır? 1992 yılının Kasım ayında göklere çekilen modern Tacikistan bayrağı, geçmişin bilgeliğini ve geleceğin umudunu 3 yatay şeritte birleştirir. En üstteki kırmızı renk, egemenlik uğruna dökülen kanı ve cesareti. Ortadaki beyaz, barışı ve ülkenin altın ürünü pamuğu. En alttaki yeşil ise tarımı ve doğanın bereketini simgeler. Ancak bu bayrağı eşsiz kılan, merkezinde yer alan altın renkli taç ve onun üzerinde kavis çizen 7 adet altın yıldızdır. Tacik kelimesinin taç anlamına geldiğine inanan halk için bu figür, kadim Samaniler döneminin ihtişamını ve asaleti temsil ederken, 7 yıldız eski Pers mitolojisinde evrenin üzerinde durduğuna inanılan 7 kutsal dağı, 7 cennet bahçesini, kusursuzluğu ve mutlak mutluluğu fısıldar rüzgara. Bu görkemli devlet anlayışının günümüzdeki en muazzam mimari eseri ise başkent Duşanbe'de yükselen Kohi-Navruz, Navruz Sarayı kompleksidir. Başlangıçta ülkenin en büyük çay evi olarak inşa edilmesi planlanan ancak daha sonra 4000 zanaatkarın 5 yıl boyunca ince ince işlediği 40.000 metrekarelik devasa bir saraya dönüşen bu yapı, Şanghay İşbirliği Örgütü tarafından 8. harika olarak onurlandırılmıştır. Kohi-Navruz sadece lüks bir devlet binası değil, zorlu dağ coğrafyasında hayatta kalan, suları dizginleyen, yün eğiren ve taşı yontan Tacik ulusunun güzelliğe, onura ve estetiğe olan o ebedi bağlılığının şanlı anıtıdır. Tacikistan, harita üzerinde Sarp dağların arasına sıkışmış, etrafı karla kaplı küçük bir kara parçası gibi görünse de, içine girdiğinizde yeryüzünün damarlarındaki dondurucu buzullardan, insan ruhunun en ince altın sırma oymalarına kadar uzanan muazzam bir evrendir. Sarez Gölü'nün karanlık sularından Buzkaşi sahasındaki atlıların savaş naralarına, Rogun Barajı'nın beton duvarlarından Pamir evlerinin kutsal sütunlarına kadar her şey bu topraklarda tutkuyla, inatla ve uçlarda yaşanır. Dünyanın çatısında zamanın sulara ve kayalara karıştığı bu destansı yolculuğa bizimle eşlik ettiğiniz,
Sonuna kadar bu eşsiz ve derin kültürü bizimle soluduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Asya'nın kalbine yaptığımız bu derinlemesine keşif ruhunuzda bir yankı bulduysa, videomuzu beğenmeyi ve o güzel fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve şimdi söz sırası sizde, cevaplarınızı yorumlarda okumak için sabırsızlanıyoruz. Sizce Tacikistan'ın bu haşin, acımasız ve aşılmaz dağları eski kültürlerin bozulmadan günümüze ulaşmasında onları dünyadan izole eden bir hapishane mi olmuştur? Yoksa onları asimile olmaktan ve savaşlardan koruyan şefkatli ve güvenli bir sığınak mı? Bir sonraki coğrafya durağında yeni bir ufukta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.